Kremlin arşivlerindeki gizli belgelere göre Joseph Stalin, maymun ve insandan süper asker yaratma projesiyle dünyaya hakim olmayı planlıyordu. Maymun insan melezinden oluşan orduyu bir savaş makinesi olarak kullanarak dünyayı fethetmeyi düşünen Stalin, bilim adamlarına yeni bir yenilmez insan türü istiyorum. Acıya dayanıklı, dirençli ve ne ile beslenirse beslensin, gücü etkilenmeyecek bir tür istiyorum şeklinde direktif vermiştir. Dönemin ünlü bilim adamı İlya Ivanov, eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'e hayvan-insan karışımından süper asker yaratabileceğini söyledi. Projeyi yürüten Ivanov, zebra ve atı çiftleştirerek süper hızlı bir at oluşturma fikriyle de biliniyordu. İlya Ivanov, Çar'ın hizmetindeyken yarış atları için suni döllenme çiftlikleri kurmuş ve hayal gücünün sınırları olmayan biyolog olarak ün salmıştı. Stalin, maymun adamlardan oluşan, şikayet etmeyen yeni nesil bir işçi sınıfı ve asker sınıfı istiyordu. Hızla sanayileşen ülkenin öyle bir sınıfa gereksinimi fazlaydı. Asla acıkmayacak, susamayacak, soğuk iklim şartlarına dayanabilecek, çok güçlü ve en önemlisi zeka seviyesi düşük bir tür. Belgelere göre bu über maymunlar aynı zamanda büyük tren yolu gibi projelerde ve ağır iş koşullarında hiç yorulmadan, emirlere karşı gelmeden çalışacaktı. Maymun adamlardan oluşan bir ordu kurmak için Ivanov, maymun ve insanın farklı genetik özelliklerini alarak savaş için süper bir tür üretilmesi projesine başladı. Stalin'in Humanzee adlı melez ırkın oluşturulması için $200.000 finans sağladığı Doktor Ivanov, insan spermi ile şempanzeleri gebe bırakmaya çalıştı. Birbirine yakın türlerin aralarında yeni nesil oluşabileceğini düşünen Rus biyoloji doktoru İlya Ivanov, amacına en hızlı şekilde şempanze ile insanı birleştirerek erişebileceğine inanıyordu. İlk deneylerini Afrika'da yapmasının nedeni maymunları dölleyerek Afrikalı spermlerin kendi Kafkas köklerine göre başarı ihtimalinin yüksek olduğuna inanmasıydı. Maymun ve insanlarda farklı kromozom yapısı bulunduğunu 1926 yılında henüz bilinmediğinden Doktor Ivanov, Afrikalı kadınlara bilgileri dışında maymun spermiyle hamile bırakma deneylerine başladı. 1926 yılında 3 şempanzede yapılan deney başarısız oldu. Daha sonra Ivanov deneyi orangutan spermiyle Rus bir kadın üzerinde yaptı. Deneyler 1930 yılına kadar sürdürüldü. İki türün genetik haritasının uyuşmadığını fark eden Ivanov, deneylerin başarısız olması nedeniyle çalışmayı bıraktı. Doktor Ivanov, Stalin'in gizli polisi NXIVD tarafından tutuklanarak 1932 yılında gönderildiği Sibirya kampında hayatını kaybetti.